Bakın şimdi parayı verecekler. Alnına dokunuyor ve parayı alıyor. Değişik bir olay ya. Bakın şu arkadaşlar mesela burada yıkanıyorlar. Bu yıkanarak dua ediyor bu arkadaş. Çok da karasinek var burada. Şöyle atılmış çöpleri görmek mümkün oluyor her yerde. Sinek dolu bu arada. Evet, bu tapınak gibi bir şey ufaktan şöyle. Burada şehir içerisinde ben dün gördüm akşam. Şöyle inekler var. İnekler başıboş geziyor. Bir tapınak. Ama şöyle de bir çöp yığını, böyle değişik, enteresan bir olay. Bir taksi durağı düşünün. Şöyle ön tarafta sırası gelen geçiyor. Taksi durağı gibi böyle. Bu üç tekerli tuk-tuklardan bir durak oluşturmuşlar burada. Bugün yine çok yeni, çok farklı, enteresan bir video ile birlikteyiz. Şu an bir otobüsteyim. Yataklı bir otobüsteyim. Artık Bangladeş macerası burada bitti. Yaklaşık 11 gün gecikmeli olarak Bangladeş'ten çıkıyorum. Gecikme sebebini daha önce söylemiştim. Hindistan vizesine başvurmuştum. Hindistan vizesinin geç çıkmasından dolayı. Bakalım gecikmeden dolayı nasıl bir prosedür uygulanacak, ne kadar bir para cezası yansıyacak onu da bilmiyorum. Şimdi birkaç kişiyle konuştum. Yani her sorduğumda farklı bir cevaplar aldım. Otobüs firması en son dedi ki 11 gün gecikmeye yaklaşık 1100 taka ceza ödersin diye. Bakalım artık, bir çıkalım. Çıkışta da artık Hindistan'a geçtiğimde size bu konuyla alakalı bilgi vereceğim. Şu an bir yataklı otobüsteyim. Koç Royal isminde bir firma. Bunu da zaten bunun biletini 1800 takaya almıştım. Yaklaşık 15-16 dolar civarına. Ama bayağı güzel. Böyle oda gibi perdeli yatak. Bu sıra benim bulunduğum sıra tek yatak. Bir de yan tarafta çift yataklılar var. O çift yataklılarda işte eğer bir arkadaşınız varsa beraber aynı yatakta gidiyorsunuz. Yani öyle bir sistem kurmuşlar. Şu an hala Dhakka'dayım. Yeni hareket ettik. Biraz göstereyim buradaki bulunduğum yatağı. Ondan sonra yol üzerinden farklı görüntüler aktaracağım. Özellikle Hindistan'ı çok merak ediyorum. Kolkata şehrine gideceğiz. Kolkata şehrinin insanları da aslında Bangladeş'in insanlarına çok yakınmış. Zaten neredeyse sınırlar. Çok fazla bir uzaklıkları yok Bangladeş'te Kolkata'nın, Hindistan Kolkata'nın. Evet, yola çıktık. Zor bir yolculuk olacağını biliyorum. Kapıda özellikle yaklaşık bir 5-6 saat bekletiyorlarmış. Gayet güzel havalandırması, kliması. Temiz bir yer. Uzandım baba. Yola çıktık. Hadi bakalım. Şans dileyin. Umarım çok fazla sıkıntı yaşatmazlar. Rahat bir şekilde kapıdan geçeriz. Gecikmeden dolayı diyorum tabii. Hadi bakalım, ne diyoruz şimdi? Hindistan yol videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Ne güzel yatmıştık. Uyumaya da başlamıştım. Otobüs durdu, sonra uyandırdılar. Otobüs değişikliği dedi. Anlamadım. Burada farklı bir bölgeye geldik yine Dhaka içerisinde. 2 saatlik bir yolculuğun ardından Mirpur isminde bir bölge sanırım burası. Burada durdular. Otobüsteki herkesi indirdiler. Niye bilmiyorum. Otobüsü değiştiriyoruz dedi. Başka bir otobüse bineceksiniz dedi gelen arkadaş. Böyle saçma sapan bir durum, yani onu baştan da söylemiyorlar. Baştan söyleseler anlayacağım da. Ya bu otobüs yolculuklarında bu tür böyle enteresan şeyler oluyor maalesef. Bunu daha önce Asya'da, Vietnam'dan Laos'a giderken de yaşadım. Orada 3 defa otobüs değiştirdiler. Otobüsle yolculuk her ne kadar ucuz ve ekonomik olsa da bu şekilde rezilliği var. Yani yerelle olmadığınız zaman, yerel bir halk olmadığınız zaman buradaki bu rezilliği bilmiyorsunuz ve yaşayacağınız her şey sürpriz oluyor. Yani çok fazla önermem. Mecbur kalmadıkça otobüs yolculuğu yapmayın derim. Ama şartlar tabii bunu gerektiriyorsa yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle arkadaşlar, yine yöresel bir yemek hazırlıyorlar. Neyse, biraz oyalanalım bakalım orada. Çay may bir şeyler içeyim, ondan sonra yine yola koyulacağız. Hadi bakalım. Evet, şimdi Hindistan tarafına geçtik. Şu an binmiş olduğum otobüs firmasının buradaki bekleme yerindeyim. Bu 3. otobüs değişikliği olacak. Bu küçük bir otobüsle götüreceklermiş. Minibüs tarzında bir şey. Yaklaşık artık bundan sonra Kolkata şehrine 3 saat falan sürecek. Yolda fena şeyler yaşadık, acayip şeyler yaşadık daha doğrusu. Benim için ilginç bir deneyim oldu.
Çok kez aslında otobüsle ülke değiştirmişliğim oldu ama buradaki deneyim acayip oldu yani. Gerçekten enteresan şeyler yaşadım diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz ki daha önce söylemiştim. Benim Bangladeş'te Hindistan vizesine başvurduktan sonraki süreçte vizenin geç çıkmasından dolayı da 10 gün, bugün de 11. gün olmuş oldu. 11 gün Bangladeş'ten geç çıkıyorum. Bu arada tabii ne olur ne biter bilmiyordum. Bangladeş'in Immigration bölümüne geldik. Orada işte otobüs firmasının yetkilileri pasaportları topladı ve 1200 taka Bangladeş'ten dışarıya çıkarken bir artık güle güle parası alıyorlarmış. Değişik bir şey. Yaklaşık bir 12-13 dolar falan yapıyor 1200 taka. O parayı herkesten aldılar zaten. Ben ilk başta acaba benden mi istiyor sadece diye düşündüm. Tokatlamaya mı çalışıyor diye düşündüm. Ama öyle bir şey yok. Tabii karşılığında da pasaportla makbuz da geldi ama sonra bir sıraya geçtik. Bayağı bekledim orada. Bekledik daha doğrusu. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saate yakın bekledik. O bekleme esnasında burada simsarlar varmış. Tokatçı ya da bilmiyorum neyse. Geldi hemen polis dedi, bir şeyler dedi, immigration dedi. Mevzuyu çözmüş herhalde, bilmiyorum nasıl, o benim o geç çıkma sürecimi çözdü ya da av olarak mı değerlendirmek istedi beni. Polis dedi, immigration dedi, işte 1250 taka ödeyeceksin, yoksa dedi onu ödemek istemiyorsan sen bana bir 100 taka ver, ben işini halledeceğim dedi. Bu aslında bu pasaportlara topladıkları olay var ya, 1200 taka verdiğimiz olay, o resmi bir şey. Aynı onun üzerinden geçiyor, onun adıyla bir daha para istiyor. Sen diyor bana 100 taka ver, ben diyor senin işini 1200 taka vermekten kurtaracağım diyor. Ya yürü git falan, zar zor gönderdim. En son yanımda sağımda solunda birkaç kişi de müdahale etti. Bunu gönderdik, kovduk gitti. Bu komisyoncu ya da simsar gibi bir şeymiş, tokatçı yani. Bu arada işte yapışıyor yabancı turist gördüklerine, ne koparırsam kar gibi. Bir 20 dakika sonra tekrar geldi. Ya dedim bas git dedim, Allah aşkına dedim ya. Türkçe söyledim artık böyle. Anladı herhalde sinirlendiğimi. Ondan sonra sen dedi pasaportunu verdin mi içeri? Verdim dedim, sen git. Gönderdik onu da. Bu arada biraz daha beklerken orada Bangladeşli bir aile vardı. Sen gel benimle dedi. Sürekli sohbet ettiğimiz birisiydi. Beraberinde gittim. Beni ön tarafa doğru götürdü. Royal Coach'un oradaki çalışan görevlisi, yani otobüs firmasının görevlisi. Sonra o görevli aldı beni. Gel dedi, askerlerin oraya doğru gidelim. İnanılmaz bir izdiham var. Yani beklesem belki var ya 8-10 saatte çıkamam orada. Acayip bir izdiham var. Polisler böyle girmeye çalışanlara jopluyor, düdükler, bağırış, çağırış, kavga, sürekli bir şey var böyle. Arada simsarlar var, birilerinden para koparmış. Onu önden ileriye itmeye çalışıyor. Polis müdahale ediyor, asker müdahale ediyor falan. Sonra beni askerin birine götürdü. Bu arkadaş dedi Türkiye'ye Turşko diyorlar. Buna yardımcı olalım gibisinden bir şeyler söyledi kendi dillerinde. Ben öyle anladım yani. Sonra oradan beni başka bir askere götürdü. O beni alan asker. Sanırım komutanlarıydı, tam olarak bilmiyorum. O askere de gittik. Sonra beni en son işte yabancıların immigration bölümüne götürdüler. Immigration bölümüne gittim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Yani selamünaleyküm Bangladeş içerisinde şeydir, böyle sürekli kullanılan bir şey. Pasaportu verdim. Sen dedi geç çıkıyorsun dedi bana. Geç kalmışsın dedi. Süreyi gösterdi. 50 dolar dedi. Ücret ödemen gerekiyor. Yeri gösterdi. Ya işte ondan sonra tabii biz biraz şey yaptık. Acitasyona vurduk. Ya dedim ben normalde çıkacaktım. Sizden özür diliyorum. Hani bu kadar çok kalmak istemezdim fazladan. İhlal etmek istemezdim bu süreyi ama Hindistan vizesine başvurdum ve işte yaşanan süreci anlattım. 10 gün geç çıktı. Ondan dolayı böyle bir şey yaşadım dedim. Sonra bekle dedi. Pasaportumun yan tarafındaki bir memur vardı. Sanırım o biraz daha yetkili birisiydi. Yine polis memuruydu. O da beklesin dedi. Sen dedi ileri geç otur. Bekle beni. Ben dedim 50 doları gitti herhalde. Çok sürmedi. Yaklaşık bir 10 dakika sonra geldi polis memuru. Daha doğrusu oradan başka bir polis memuru geldi. Pasaportla beraber. Ödeme noktasına götürdü beni. Turuşko dedi, Türk dedi benim için. Ben hani parayı ne kadar isteyecek? 50 dolar isteyecek ama daha fazla umarım istemez ya da ne kadar kurtarırsak kar gibi.
Bir iki işlem yaptı, bilgisayara girdi, bir imza attı, kaşeyi vurdu, verdi elime pasaportu. Parayı dedim, hani yok dedi. Thank you dedi bir de üstüne. Para istemediler, enteresan. Turuşko dedi, good people dedi, arkasından Erdoğan dedi, bir şeyler dedi. Burada öyle bir şey var zaten, Türk olduğunuz için. Müslim country dedi. Pasaportu verdi, teşekkür etti. Şimdi az önce arkadaş geldi de, bu firmada çalışan arkadaş, biraz onunla sohbet etmiştik. Bir kahve getirdi bana bu arada. Good country, Müslüman country vesaire, good people gibisinden bize bu şekilde böyle bir yol verdi. Para almadı. Acayip şaşırdım. Sen bizim misafirimizsin gibi böyle bir imada bulundu. Ya bu süreçte gerçekten Bangladeş'e geldiğim süreç içerisinde inanılmaz böyle Türkiye sevgisi gördüm. Yani tanıştığım insanlar var mesela. Türkçe biliyorlar. Tabii şehir içerisinde böyle çok iletişim kurmadan anlayamıyorsunuz ama Türk dizilerini izliyorlar. Gençleri, kızlar, erkekler vesaire Türk dizilerinden birçoğu Türkçe öğrenmiş. Bu çok enteresan bir şey benim için. Son günlerimde buna şahit oldum. Yani Türkiye ile alakalı inanılmaz bir sevgi var. Bu arada şu anki atmosfer bilmiyorum ne kadar, video nasıl çıkıyor. Kamerayı biraz böyle yakın tutuyorum. Biraz karanlık bir ortamda aynı zamanda. Ama bu olayı sıcağı sıcağına size anlatmak istedim. Değişik bir deneyim oldu benim için. Bangladeş baştan sona değişik bir deneyim oldu. Herhangi bir şey Bangladeş içerisinde hiç yaşamadım. Daha doğrusu ilk girdiğimde ufak bir tokatlamaya çalışan bir arkadaşa denk geldik. Yani saniyelik bir olaydı. Birkaç saniyede bertaraf ettik arkadaşı. Onun haricinde ciddi anlamda yemek ısmarlamaya çalışan, çay ısmarlamaya çalışan, Türk olduğumu anladıktan sonra turisti zaten gördüklerinde seviniyorlar. Bir turistin ülkelerine girmesine. Hindistan tarafına da girerken biraz yoğunluk vardı ama çok ciddi bir yoğunluk yoktu. Daha bir sistemliydi Hindistan giriş tarafı. Sadece Türk pasaportunu verdikten sonra Hindistan tarafında pasaportu bir inceledi, ismimi sordu, soy ismini sordu, söyledim. Sonra görevli aldı pasaportu. Immigration yazan bir oda vardı, odaya girdi. Biraz bekledi, 5-6 dakika. Sonra fotokopisini çekmiş pasaportunun. Geri geldi, bir daha inceledi pasaportu, içindeki mühürlere falan baktı. Bir daha ismimi sordu. Sonra parmak izlerini aldı. Yani o süreçte bilmiyorum, Türk vatandaşı olduğum için mi, neden öyle bir şey yaşadığımı bilmiyorum. Yani ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ondan sonra parmak izlerini aldıktan sonra da teşekkür etti. Pasaportu gayet kibar bir şekilde verdi. Normalde buraya gelenlerin, şu an kapıdan giriş yapanların büyük bir çoğunluğu Bangladeş vatandaşı. Maalesef şunu gördüm, Bangladeş vatandaşlarına Hindistan immigration'ında mühür vurduktan sonra pasaportu fırlatıyor masanın üzerine, olduğu masanın üzerine doğru. Ve bazı pasaportlar da yere atıyor. Yani hızlı atıyor, yere düşüyor, yerden alıyorlar, bir şey demiyorlar. Yani Bangladeş vatandaşları Hindistan'a girebilmek için çünkü bayağı uğraşıyorlar. Onlar da aynı şekilde vizeye tabi, bizler gibi, Türk vatandaşları gibi. Her ne kadar kardeş ülke olsalar bile ona istinaden yani benim pasaportumu gayet kibar bir şekilde böyle uzattı, elime verdi. Teşekkür etti ondan sonra. Hoş geldin dedi. İçeri girdim. Şu anda Royal Koç firmasının Hindistan tarafındayım. Hindistanlı arkadaşlar işte biraz sohbet ettik. Hindistan'la alakalı gidebileceğim şehirlerin biraz ufak detaylarını verdi. Güzel yerleri falan söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Bir kahve getirdi, kahve ikram etti. Şu an için güzel bir izlenim aldım Hindistan'a girerken. Tabii Hindistan büyük bir ülke. 3 ay kalma sürem var. 3 ay sonra ülkeden çıkmam gerekiyor. Bir gün bile başka bir ülkede kalsam tekrardan girebilirim. Bir 3 ay daha kalabilirim. Toplamda 6 ay vizem var. Ama ne kadar kalırım bilmiyorum. Hindistan büyük, keyifli bir ülke. Aynı zamanda zor bir ülke. Hijyen kısmı bilemiyorum şimdi ne olacağını ama uzaktan bildiğim kadarıyla çok hijyenik bir ülke değil. Tabii her şehri öyle değil.
Şimdilik böyle. Şehire gittiğim zaman yine kamerayı açacağım. Şehirden biraz görüntüler aktaracağım. Evet, an itibariyle Hindistan'a, Kalkuta'ya geldik. Ama inanılmaz bir savaşla geldik. Yani böyle şehir içerisinde daha doğrusu gerçekten çok zordu. Zaten otobüs yolculuğunu hiç söylemiyorum bile. Acayip bir kaostu. Hiç uyumadım diyebilirim. Otobüsler felaket. Yani bırakın uyumayı, normal gözü açık bile bir insanın gitmesi çok zor. Otobüs çok eski, otobüsler çok eski, çok gürültülü. Neyse, iyi kötü bir şekilde geldik. Normalde Hindistan'a geldiğiniz zaman Hindistan'da kalacağınız otellerde şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da biliyordum zaten. Bazı oteller biraz aldatmaca gibi. Önden parasını ödüyorsunuz, gidiyorsunuz, sonra diyorlar ki burada sadece Hindistan vatandaşları kalabiliyor. Yabancılara, turistleri almıyoruz. Bunu biliyordum, öyle bir yer buldum. Öyle bir kuralı yoktu. Gittim. 2 katı fiyat söyledi. Neden dedim? Normalde biz yabancıları almıyoruz. Sadece Hindistan vatandaşlarını alıyoruz diye. Hallemettik, olmadı. Ama parasını da ödememiştim tabii. Öyle bir durum vardı. Sonra rezervasyonu falan iptal ettik. Başka bir yer buldum. Farklı milletlerden insanlar gelip burada kalabiliyor. Ekstradan bir Ali Cengiz oyunu da yok. Şimdi yolda gelirken dedim ki nasıl gideyim, bu geleceğim yer için bahsediyorum. Uber çağırayım dedim. Uber'i çağırdım. 86 rupi ücret ödeyeceğim. Şimdi Uber normal kullandığımız gibi fiyat bellidir. Hani ben de dedim ki 100 rupi veririm. Tekrardan bir ağzımdan çıktı. Ne kadar dedim motorcuya, motor taksiye, Uber'e. 200 dedi. Neden 200 dedim? Cevap vermiyor, 200. Aplikasyonu açtım, Uber uygulamasını açtım, gösterdim. Bak burada 86 yazıyor, ben sana 100 veriyorum. Hallettik. Olmadı falan derken en son ben onun elinden 100 rupiyi aldım, 200 eline verdim ki çünkü öbür türlü vermeyecek biliyorum. Böyle bir şeylik var yani. Zorla parayı alma isteği var. Burada bunu yaşıyorum yani, gördüm. Onun haricinde neyse 100 rupisini aldım, 200'ü verdim, arkamı döndüm, gidiyorum. Fazla vermeme rağmen arkamdan sesleniyor. Sanki parayı vermemişim gibi. Yani benim gördüğüm kadarıyla Hindistan şu an için ilk gün izlenimim turistlere karşı inanılmaz bir şekilde sıkıntılı. Bulunduğum şu anki hostellerde herhangi bir problem yaşamadım. Normal neyse o. Ekstra bir vergisi oluyor. İşte 20 rupi, 25-30 otele göre değişiyor. Bu bütün otellerde var. Onu da ödüyorsunuz. Ondan sonra ekstra bir şey çıkartmıyorlar. Yani enteresan şeylerle karşılaşıyor insan burada. Hindistan'a geldiğiniz zaman, gelirseniz şayet çok dikkatli olun, paranızı kaptırmayın. Yani herkes mi böyle, yani şu gün içerisinde daha birinci günüm, şu an akşam saat 7 civarı buraya en sonunda geldim, yerleştim. Karşılaştığım kaç kişi varsa hepsi tokatçı gibiydi. Yani herkes böyle şeye odaklanmış. Dolandırmaya odaklanmış. Şu an Kalkutta şehrindeyim. Yani buradaki gördüğüm mesele bu. Ama bir sonraki gideceğim şehirlerde neyle karşılaşırım, daha mı kötü olur, daha mı iyi olur bilmiyorum. Umarım buradaki deneyimim, bu kötü deneyim burada son bulur, bu şehirde son bulur. Başka şehirlerde bunu yaşamam. Ama yaşayabilme ihtimalim yüksek Hindistan için, çünkü genel olarak söylemişlerdi. Turist bulduklarında affetmiyorlar. Çok dikkatli ol, paranı kaptırma diye duymuştum bunu bir arkadaştan. Zaten onun farkındayım. Adamların niyeti belli yani. Buradaki turistik gördüklerinde biraz farklı gözle bakıyorlar. Birse 2, 3, 5 almaya çalışıyor. Neyse artık geldik. Buradaki hostele yerleştim. Bir 4 gün, 5 gün burada kalacağım bilmiyorum. Şehri biraz keşfedeceğiz. Yarın itibariyle dışarıya çıkacağım. Bugün biraz dinlenmem lazım. Artık çıkıp yapacağım bir şey de yok. SIM kart alamadım. SIM kart içinde gittiğimde aslında buna benzer bir iki böyle Ali Cengiz oyunu gördüm. Sonra öğrendim ki fiyatlar o şekilde değilmiş. Yarın daha net bir şekilde gidip bir bayiden fiyat alacağım. Ona göre SIM kartımı alıp ondan sonra dışarıya çıkıp
güzel güzel çekimler yapmaya başlayacağız Hindistan'la alakalı. Ama gördüğüm kadarıyla Bangladeş'i aratacak bir ülke. Bangladeş'e pis vesaire bir şeyler diyorduk ama yok abi, bu ülke zirvede bana göre. Zaten şehir içerisinde videoları falan hazırlamaya başladığımızda siz de göreceksiniz. Bangladeş buranın yanında cennetmiş. Gerçekten. Sabah oldu. Fena uyumuşum gerçekten. Belki 15 saat falan uyumuşumdur. O kadar çok yoruldum ki. Dünkü bindiğim otobüsün sesi hala kulaklarımda. Dün geldiğimde aslında bir dışarıya çıktım, sim kart falan almaya çalıştım ama birçok yer artık kapanmıştı. Küçük şubeler vardı, cep şubeler, onlardan da almak istemedim. Onlar çünkü 1'e 2, 1'e 3 fiyat koyuyorlar. Videonun başlarında da anlattığım gibi değişik bir ülke. Herkes bulduğunu yakalamaya çalışıyor, öyle bir değişik bir olay. Ama ilk izlenimim, fena üçkağıtçılık var ülkede gördüğüm kadarıyla. Çok fena. Yani dürüstlük oranı çok düşük. Kimle temas ettiysem, dün hatta dışarıya çıktım, orayı çekmedim, akşam saat olduğu için sim kart aradım. Herkes birbirine kazık atmaya çalışıyor. Daha doğrusu turistlere kazık atmaya çalışıyorlar. Buraya geldiğinizde gerçekten çok uyanık olun. Yani şu an bir de bulunduğum şehir Kolkata. Daha böyle bakir bir şehir aslında. Bir de daha böyle nüfusun kalabalık olduğu yerlere gittiğimizde kim bilir neler yaşayacağız. Full artı full üçkağıtçılar şehri. Çok net söylüyorum bunu. Bunu her ülke için söylemem kolay kolay ama biliyorum ki bu ülkenin gidişatı bu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki böyle müferit olaylar, yani istisna olmuştur falan. Yok abi, bu ülkede bundan eminim, bunu artık gözlemledim. Ama birinci günüm olmasına rağmen. Neyse, şimdi bakalım, dışarıya çıkalım. Sim kartı almam gerekiyor. Şu an kaldığım hostel, bakın. Şöyle bir manzarası var. Burası yemek yediğimiz alan. Ortak alan, odalar var. Ama profesyonelce işletildiğini söyleyebilirim. 2 katlı bir hostel. Resepsiyon bölümü. En güzel bir asansör var. Ve teras var. Teras katta da dün akşam mesela ben katılmadım, parti falan vardı. Parti verdiler. Müzikli, eğlenceli falan. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Evet, bu tapınak gibi bir şey ufaktan şöyle. Burada şehir içerisinde ben dün gördüm akşam. Şöyle inekler var. İnekler başıboş geziyor. Bir tapınak. Ama şöyle de bir çöp yığını ve değişik, enteresan bir olay. Evet, çıktık yola. Şimdi bakalım. Sim kart almaya gidiyorum. Hosteldeyken haritalardan girdim konumu. Bakalım, şu an internetsiz bir şekilde gidiyoruz. Bulabilecek miyiz? Ya dediğim gibi, bu ülkeye geldiğinizde abi 2 kere dikkat edin, 3 kere, 10 kere dikkat edin. Sistem tokatçılık üzerine kurulmuş. Ama yer mi bu Anadolu çocuğu, yemez tabi. Buradaki trafikte yürürken, yaya için söylüyorum, çok dikkat edin. Özellikle Bangladeş'te olduğu gibi otobüsler vesaire acayip geliyor, böyle kasap gibi. Ya burada bir insanın ezilmesi, ölmesi çok basite kaçıyor galiba, öyle görünüyor. Birinci hak öncelikle yolda. Sanırım sürücülerin. Şu taksileri her yerde görebiliyorsunuz. Bakın, eski usul, eski model. Her yerde böyle sokak köpekleri var. Başıboş, bakımsız. Şöyle dayım da Hint fakiri çaycımız. Ekmeğinde. Her yerde olduğu gibi bir yol videosuyla birlikte şehire ilk geldiğimde yaptığım şeyleri aktarıyorum. Daha doğrusu ülkeye diyelim. Şimdi Kolkata şehrinde ilk ne yapıyoruz abi? İşte sim kartı alıyoruz. Sim kartı aldıktan sonra bilgi veriyorum. Bir exchange yapıyoruz. Para çektim bu arada bugün, bilginiz olsun. Yaklaşık ne kadardı?
2000 rupi, 20 dolar civarı para çektim. 20-22 dolar civarı. Yanlış hesaplamadıysam. Onu da ortalama 1 dolardan bir tık daha üstte bir komisyon var. 31 TL falan. Evet, sokak yemeklerinin olduğu bir bölge. Hello. Bakalım ne varmış. Hello. Oh no, thank you. Şöyle kapkacak satıyormuş bu abimiz burada. Sucuymuş aynı zamanda. Su işliyor dayım. Burada ablalarımız böyle. Giyim kuşamı. Ne diyorlardı buna ya? Unuttum ben bunun ismini. Şöyle omuzdan atıyorlardı. Hatta bu omuzdan atılan kıyafetlerden dolayı bayanların göbeği falan açık. Ona da herhalde bir farklı bir moda çıkmış sonradan. Crop mu diyorlar, ne diyorlar bayanlar? Crop mu diyor. Ha şöyle ablam gibi. Buradaki abla geçen. O göbeği açık olan moda Hindistan'da çıkmaymış bu arada. Hindistan'ın giyim tarzındaki bir olaymış. Ben çok anlamam ama burada öğrendiğim kadarıyla böyle bir olay varmış. Kısa sürede öğrendik bunu. Evet, tatlıcılar her yerde olduğu gibi. Burada Bangladeş'te falan da çok vardı. Ve lezzetli yapıyorlar. Hello. Namaste. Bangladeş'te ağzımız alışmıştı böyle girdiğimiz geçtiğimiz yerlerde selam vermeye, selamünaleyküm diye. Burada da ağzıma geliyor ama sonra namaste diyorum. Burada da merhaba hesabına. O ekmek yapıyor. Hello. Hello. What is your name? Santo. What? What is this? Oh, yemek. Orada. This yumurta var, bezelye var. Good. Bon appetit. Bye bye. Evet, seyyar satıcı abimiz ve ablamız. Ya şimdi burada normalde eğer bir ülkeye giderseniz girdiğiniz bir ülkenin belli bir havası ve kültürü vardır. Aşağı yukarı bellidir. İstediğiniz bölgeye gidin. Şu arkadaşın da kafası güzel. İstediğiniz bölgeye gidin. Mesela Türkiye'de belli bir havası var. Yani evet, Ege'nin ayrı bir kültürü olabilir. Kendi içinde geliştirdiği Karadeniz'in, Akdeniz'in vesaire ama belli bir yapısı vardır. Türkiye kimliği. Çok da karasinek var burada ya. Burada bırakın her şehri, şehrin içerisindeki mahallelerin bile ayrı bir yapısı var. Acayip bir sistemleri var böyle. Kendi içlerinde ayrı cumhuriyetler var sanki. Burada bir su bolluğu var bu şehirde, Kalkuta'da. Burada böyle çamaşır yıkıyorlar, kendileri yıkanıyorlar. Dayım gibi böyle. Banyolarını yapıyorlar sokağın ortasında. Nedir böyle? Burada böyle şehir içerisinde hoparlörler var bakın. Belli zamanlarda duyurular var. Belli zamanlarda bir müzikler yayınlanıyor. Akşamları bir müzik yayınlanıyor böyle. Müzik yayını oluyor. Dün akşam da gördüm. İnsanlar eve giderken böyle hani günü tamamladınız, evinize dönüyorsunuz tarzında böyle farklı müzikler var. Evet. Çarpılmadan şöyle geçelim. Aman yarabbim, nasıl koktu ya. Of. Evet, karides satıyor bu arkadaşlar burada. Sineği üstünde. Vay vay vay. Acayip bir olay ya. Bu sineklere bakar mısınız abi? Ülke içerisinde sinek olayı her yerde var. Şöyle ki bu ülkede mesela inek kutsal sayılıyor biliyorsunuz Hindistan'da. Özellikle belli yerlerde. İneklerin, ben dün gördüm mesela ilk şehre girdiğimde,
Her yerde inekler geziyor, kimse karışmıyor. İnekler de pisliyor. O pisledikleri olayı da kaldırmıyorlar. Kaldırmadıkları için bir kara sinek oluşuyor o zaman. Toplanıyor böyle. İneklerin pisliklerinden dolayı. Zaten şehir kirli. Ya iğrenç bir hal alıyor yani, öyle diyeyim. Böyle çiçek olayı burada meşhur. Bu çiçekler, seremoniler falan düzenlendiği için çok tercih ediliyor. Vay, pastacıya bak. Her türlü. Bakın bahsettiğim o çiçek olayları şöyle. Seremoniler falan oluyor burada. Burada da arılar var sinekle beraber. Seremonilerde bunları süsleme anlamında alıyorlar. Acayip ya. Efsane büyük ya. Böyle heykelleri burada. Buna benzer heykelleri birçok yerde görebiliyorsunuz. Bahsettiğim sarı taksiler bunlar, bakın. Abi fakirlik var ama herkes mutlu ya. Hello, bon appetit. Evet, bakar mısınız? Müziklerini falan çalıyorlar. Müzik eşliğinde yemek yiyorlar. Hello. Hello. Böyle yerlerde bazen yerel tapınaklar var. Şöyle bakın. Bakın şu arkadaşlar mesela burada yıkanıyorlar. Bu yıkanarak dua ediyor bu arkadaş. Böyle bir nevi aslında, şöyle göstereyim. Duasını ediyor. Bay bay. Şöyle filler falan. Değişik ya. İşte sana enteresan görüntüler. Acayip sinek var içeride bu arada. Bir taraftan yemek yapıyorlar. Böyle banyolar yapılıyor. Sabah banyoları. Of. İçim daraldı ya. Evet. Merkez bölgesindeyiz şu an. New Market dedikleri bir bölge burası. Yeni yapılan bir bölgeymiş. Yani öyle diyorlar, bilmiyorum. Şimdi sim kartı arıyoruz ama maalesef bulamadık yine. Ya bu ülkede sim kart olayı gerçekten sıkıntı. Yani küçük şubeler var açık gördüğüm. Büyük şubelere denk gelemedik. Küçük şubelerde kafasına göre biri veririm diyor, biri vermem diyor. Turiste vermiyorum diyen var. Enteresan bir olay ya, bilmiyorum. Çözemedim yani bu ülkenin bu internet sim kart olayını. Burada büyük bir dert yani. Şimdi pazarlar falan kurulmuş bu bölgede. Etrafı gezeceğim artık. Buldum, bulamazsam yapacak bir şey yok abi. Sim kartsız gezeceğiz bu ülkede, ne diyeyim yani. Neyse, bir şekilde halledeceğiz. Öyle veya böyle şöyle bir şu pazar kısmında biraz yürüyelim. Buradan görüntüler aktarayım size. Bayanlar üzerine kurulmuş sanırım bir pazar. Ağırlıklı çantalar falan var. Bakın şöyle, bu arkadaşlar yolda geçerken bayana bir ufak bir dokunuş yaptı. Ne bileyim, kutsadı mı ne yaptıysa ve para vermek zorunda kaldı. Bunlar bayan değil. Hello.
Hello. Hi. Thank you. Need help, brother? Değişik bir dilencilik sistemi. Kusuyorlar burada. Bayan değiller. Arkadaşlar. Bak şimdi. Anlara dokundu. Neden öyle bir şey yapıyor anlamadım. Başına dokunuyor şimdi. Enteresan. Bakın şimdi parayı verecekler. Alnına dokunuyor ve parayı alıyor. Değişik bir olay ya. Parayı verecek yani bir şekilde. Bir defa bir dokunuş yaptı ya. Dokunduktan sonra parayı almadan gitmiyor. Değişik. Ya daha neler göreceğiz ya. Şöyle bir sağa sola bakalım. Fena koktu dayım. Ne bu bilmiyorum, içerisinde her şey var, sebze mebze. Bunu burada pişiriyor. Aa, fena koktu ya. Bu kullandıkları baharatlarla alakalı. Gerçekten ağır. Ya bir de bilmiyorum, Bangladeş'teki yemekler bana daha hijyenik geliyordu. Niye öyle geldi bilmiyorum. Buradaki yemekler daha oturup bir şeyler yeme şansım olmadı bir yerlerde. Çok hijyenik gelmiyor buradaki yemekler bana. Çünkü çok fazla kara sinek var her yerde. Şehir içerisinde. Evet, bu kaşmir şallar falan satıyor bu arkadaş. Okay. Hello. Şöyle bakın, kaşmir şallar. Kaşmir bölgesinden geliyor bu. Biliyorsunuz Kaşmir koyunlarının tüyleri falan bayağı bir şey galiba. Ne diyorlar ona? Değerliydi bildiğim kadarıyla. Bakar mısınız? Şöyle. Vay. Bu bölgede Müslümanların olduğu yer de varmış, bu şehirde daha doğrusu. Müslümanların yaşadığı bölgeler. Burası da bir cami. En sonunda mutlu son. İnterneti bulduk abi. 500 rupiye. Şimdi pasaportumuzu vereceğiz. Bir aylık günlük kullanımı 1,5 GB'dan 45 GB bir aylık internet ve sim kart toplamda 500 rupi şeklinde. Okey. Yaklaşık bir 7-8 dolara falan denk geliyor. Ya bu kadar mı zor olur gerçekten? Bir internet sim kart bulabilmek benim bir şanssızlığım. Bilmiyorum ama bayağı uğraştık. Dün akşam çok aradım, bugün aradım, en son satılan yeri buldum. Bir de şanssızlığıma bugün de kapalıymış, resmi tatil neymiş bugün burada. Bayağı uğraştık. Şimdi bu arkadaş 30 günlük internet, günlük kullanım 1,5 GB toplamda 45 GB artı sim kart. Sim kart ücreti 200 taka, pardon 200 rupi, 300 rupiye de internet. Surname. Pasaport bilgilerini şu an böyle sistemden giriyor. Ondan sonra onayı alıyor ve hat açılıyor. Evet, mutlu son. İnternetimizi aldık. Ya bayağı bir gerilmiştim. İnternet olayını çözemedim diye. Bugün de çoğu yerde kapalıymış. Birkaç tane böyle Airtel isminde dükkanların önünden geçtim, shopların önünden geçtim ama yine denk getirememiştik kapalı diye. En sonunda çözdük, böyle sıradan basit bir yerde. Evet, bizden mutlusu yok. En sonunda burada exchange money de buldum. Oradan biraz böyle Bangladeş takası vardı elimde, onları çevirdim. Şöyle yol üzerinde şöyle atılmış çöpleri görmek mümkün oluyor her yerde. Sinek dolu bu arada. Şimdi tam olarak anlayabilmiş değilim. Şöyle kapı girişleri yapmışlar. Ahşaptan, bambulardan. Bu sokağa giriş gibi bir şey bu. Şimdi böyle bir tatlıcıya geldim. Enteresan bir tatlı çeşidi. Üstünde tozlarla beraber. Hem yemek satıyorlar hem tatlı satıyorlar. Bunların tadına bakmak istedim. Şöyle ikisini de merak ettim. Bakalım şöyle neymiş bu.
Acaba ne tatlısı? Fiyatlarını da bilmiyorum, sormadım ama direkt istedim. Bu bildiğimiz Bangladeş'te yediğim gibi şekerli yoğurt. Aslında Bangladeş yemekleriyle aşağı yukarı aynı. Buranın yemekleri de birbirine çok benziyor. Bu da farklı bir şey. Bu da mısırlıymış herhalde. Tatlı mısır dedi. Bu da fena değil. Bir taksi durağı düşünün. Şöyle ön tarafta sırası gelen geçiyor. Taksi durağı gibi böyle. Bu üç tekerli tuktuklardan bir durak oluşturmuşlar burada. Fena. Geç babacığım, geç. Böyle yol üzerinde çok ilginç görüntüler görmeye devam ediyoruz. Burada da böyle pişpirik oynayan dayılarımız var. Bakar mısınız abi? Abi çok enteresan bir ülke ya.